Kendimizi sürekli geliştirmek zorunda mıyız? Birçok insanın zihnindeki açık sekmelerden biri de bu. Eskiden üniversitelerde öğrendiğimiz bir becerinin bizi idare etme süresi 10-15 yılı buluyordu. Fakat şimdi yapay zeka çağında artık her hafta, hatta birkaç günde yeni bir güncelleme çıktığı için bizi bu kadar uzun süre idare edemiyor bu beceriler. Dünya Ekonomik Forumu'nun söylediğine göre, yaptığı açıklamaya göre mesela bir becerinin yarı ömrü 2,5 yıla kadar düşmüş. Tabii ki bu beceriden beceriye fark ediyor ama artık anlık güncellemeler olduğu için yetişmekte zorlanıyoruz. Artık gelişmek, kendini geliştirmek demek, kendi potansiyelimi açığa çıkartmak, kendi potansiyelimi bulmak romantikliğinden biraz çıkmış durumda. Yerimde saymamalıyım, geriye düşmemeliyim paniğine dönmüş durumda aslında gelişme kaygısı biraz. Bu hız ve sürekli yenilenen bu değişme baskısını ben aslında eğitimlerde falan da katılımcılarla görüyorum. Kendim de yaşıyorum zaman zaman ama biraz insan ve iyi oluş penceresinden bize ne yapıyor diye soracağım. Bence çok iyi bir şey yapmıyor ama size bunu soracağım. Şimdi bence bunu ikiye ayırarak bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi tabii ki müthiş bir yetersizlik hissi pompalıyor. Sürekli bir şey koşuyor, ben de onu yakalamalıyım hissi var. Allah bir şey konuşuluyor, yeni bir app konuşuluyor, yeni bir uygulama konuşuluyor. Tam onu öğrenmiştim, öbürü çıktı hissi. Çok yorucu, müthiş bir yetersizlik. Bir yandan da bence bugüne kadarki kişisel gelişim ya da gelişim hikayesi hep daha iyi hissetmek üzerine kurguluydu. Şimdi ilk kez zamanı yakalamak ve var olmak üzerine kurgulu bir gerçeklik var. Öyle olunca bundan önce bilmek biraz daha spiritüel bir şeydi. Şimdi ise bilmek eşittir yarışta kalmakla ilgili bir şey. Ve daha önceki belirsizlik yönetimi, o belirsizliği yönetebilme kapasitesi biraz daha bundan daha iyi nasıl yaparım? İşte daha iyi ben olabilir miyim? Kendimin daha iyi versiyonu vardı ya, biraz oralaraydı. Şimdi ise o duygu biraz daha bir dakika ya, çağı yakalayamayacağım yani. Kariyerde geride kalacağım, oyunun dışında kalacağım. Belki çocuklarımla aramdaki mesafe kaybolacak hissi ve beyin bu kadar bilinmezliği yönetemiyor. Şöyle yönetemiyor. Eskiden bilinmezlik dediğimiz şey biraz daha sırlar alemi ve spiritüel bir şeyken bugün bilinmezlik dediğim şey teknolojiyle çok ilintili bir şey. Ben şu ara bir kitap okuyorum. 2003'te basılmış ve arttırılmış gerçeklik anlatıyor ve bugünü projekte ediyor. O kadar çok şey bilememiş ki. Dolayısıyla artık belirsizliğimiz müthiş fazla. Adam 2003'ten 2025'e yazmış. Şunlar olacak, bunlar olacak. İnanmazsınız saatler nabzınızı ölçecek falan gibi. O şimdiki belirsizlik artık sırlar mırlar değil. 10 yıl sonra acaba teknoloji ne yapacak ve acaba robotlarla ne yapıyor olacağım belirsizliği. Bu da çok yorucu tabii. Dolayısıyla bence bu kadar hikayene geri dönersek, soruya geri dönersek gelişime. Bu gelişim hissinin çok gerçeklik kısmı var. Ama hani o becerilerin 2,5 yılda geçmeyenini edinmek lazım. Her şeyi öğrenmek değil de her şeyi nasıl öğreneceğini öğrenerek hayatta kalmak lazım. Sürekli yeni şeyler öğrenmek, işte asla geride kalmamak, bunu kırmamız lazım, okey. Ama bir kitap var ya hani, seni buraya getiren şeyler oraya götürmeyecekler diye çevirebiliriz. Ben bunu yapay zeka çağında biraz şöyle görüyorum. Hani beni bugüne getiren şey yarına götürmeyecek gibi görüyorum. Çünkü o kadar hızlı bir gelişim var ki artık gerçekten yetişmekte zorlanıyoruz. Ama tam da bu noktada ben yapay zekayı biraz hem bu durumun sorumlusu gibi görüyorum, hem de bizi bugünden yarına götürebilecek en böyle yegane araç gibi görüyorum. Yapay zeka biraz hani korkacağımız bir şey gibi değil de yükümüzü hafifletecek bir şey gibi konumlandırıyorum. Biz bugüne kadar şey vardı, birkaç şeyde uzman olmamız gerekiyordu, birçok şeyde bilmemiz gerekiyordu, zihnimizi doldurmamız gerekiyordu ama yapay zeka şunu biraz sağladı. Hani öğrenmede tam zamanında öğrenme diye bir şey var ya, biraz onu mümkün kalıyor gibi geliyor bana. Artık hani benim zihnimi öyle doldurmama gerek yok birçok şeyle. Zaten ihtiyaç duyduğum zaman yapay zeka desteğiyle öğrenip işimi halledip ilerleyebiliyorum. Böyle bir şey var. Dolayısıyla hani yapay zeka desteğiyle yapay zeka çağında her şeyi bilmek zorunda değilim gibi bir yerdeyim aslında. Buna nasıl bakıyorsunuz diye soracağım. Bence hiçbir çağda her şeyi bilmek zorunda değiliz ve zaten mümkün de değil. Her şeyin kapsamı değişti bence. Bilmem gereken her şeyin tanımı değişti. Yani bundan diyelim ki 1000 yıl önce gene bir şeyler bilmem gerekiyordu hayata dair. Yani hayatta kalmayı, bir ormanda yaşayabilmeyi, iklimle mücadele edebilmeyi falan, savaşabilmeyi, dövüşebilmeyi falan. O her şeyin içinde
bir sürü şey yoktu. Şimdi bugün o her şeyin listesi çok büyüdü. Çünkü benim merak etmediğimi sen ediyorsun. Ve bir kavramla konuşuyorsun ve ben diyorum ki ne anlatıyor bu acaba ya? Bunu da mı bilmek zorundayım ben? Yani, dolayısıyla o her şey çok büyüdüğü için yaşam karşısında küçük hissetme çok arttı bence. Yani bir şeye merakım var ve onu derinlemesine bilirken bir de insanlığın konuştuğu bir şey var. O benim hiç ilgimi çekmiyor olabilir. Ama artık günlük hayatımın içinde olduğu için bilmek zorundayım. Dolayısıyla zaten her şeyi bilmek diye bir şey söz konusu değil. Bence bunun 2 tane panzehiri olabilir. Bunlardan bir tanesi her şey hayatta kalacak kadar bilmek. Hani her şeyde derinleşmek değil de. Ya da aslında eskiden üniversitelerin formasyonu olan, yani bir şeye sıkıştığında nerede bulacağını bilmek. Senin dediğin gibi. Ben bunu hangi app'le yapabilirim? Ya da bu app'i kullanan kimi tanıyorum? Bu app'i doğru kullanan kimi biliyorum? Bu kadar bilmek. Hani kütüphanede bir şey aramayı bilmek gibi. Bütün bilemezsin bütün kitapları, okuyamazsın. Ama en azından kütüphanede sıkıştığında neyi nerede bulabileceğini bilmek. Birincisi bu. İkincisi de bence gerçekten derinleşecek tutkular, meraklar, alanlar yaratmak. Eğer böyle yaparsa insanlar amaç olmaktan araç olmaya çevirebilirlerse yapay zekayı, bence o zaman her şeyi bilmek gibi bir stres kalmıyor ortada. Çok merak ettiğin ve ilgilendiğin şeyin yapay zeka ile ilintili ya da teknolojiyle ilintili kısmını öğreniyorsun. Yani müzikle ilgili bir şey merak ediyorsan, ya bunun teknolojik tarafı ne oluyor? Orada işte bir şeyleri hafızaya aldırıp şöyle yaptırabilir miyim? Şurada bir besteye bilmem ne verebilir miyim? Bu promptla o başka bir şeye dönüyor. Ama şimdi benim yani müzikle bir alakam yoksa gidip o app'i kullanıp prompt yazsam ne olur, yapmasam ne olur? Yapıldığını biliyorum. Bu bilgi çok yeterli. Ama gidip bir beste yapmama gerek yok. Bence bu ikisi arasındaki ayrım çok kıymetli. Şimdi yapay zekaya bir işi devretmek teknik olarak çok kolay. Ama zor olan şey şu. Sana kolay. Ama ben... Kesme buraları. Tamam. Benim için de zor olan şey şu. Tam olarak ne devredeceğim? Tam olarak ben nerede okeyim? Nerede iyiyimi, o çizgiyi çizebilmek önemli yani. O çizgiyi çizebilmek biraz zor. Çünkü sistem, algoritma, işte etrafımızdaki herkes sürekli şunu pompalıyor. Daha iyisi var. Daha iyisini yapabilirsin. Ni pompaladığı için ya o iyiyi kestirebilmek zor gibi geliyor bana biraz. Dolayısıyla işte insan olarak o çizgiyi nerede çizebiliriz'i soracağım. Ya şimdi bu yapay zeka ile ilgili bu fikrimi ilk kez kayıt altında söylüyorum. Bir yutkularak söylemem lazım. Bence anlam yüklediğimiz kadar büyük bir şey değil. Çünkü henüz içindeyiz ve çıktılarını ölçecek kadar uzun yaşayacak mıyızı bilmiyorum. Yani şu an yaşadığımız şey aslında teknoloji değil de teknolojinin bir anda hayatımıza çok hızlı girmesi ve çarpanı. Ya hani o da nasıl oldu? O da şunlarla oldu. Telefonların akıllanmasıyla oldu aslında. Bundan önce de pek çok teknoloji farklı yerlerde vardı ama bilgisayarına ulaşmadığında o teknolojiyi kullanamıyordun. Ne zamanki teknoloji cebe girdi, çarpanı büyüdü. Yaştan bağımsız oldu vesaire vesaire. Hatta ekonomiden bağımsız oldu. Yapay zekayı bu denli henüz büyütmemek lazım. Henüzden kastım şu, adı üstünde yapma bir zeka ya bu. Bu zekanın olgunlaşması, pişmesi, evrilmesi, kendi kendine o yeterlilik KPI'larını öğrenmesi, bir ustalık seviyesi belirlemesi falan bence biraz zaman alacak şeyler. Hani sen 10.000 saati belki şey yapıyorsun ama atıyorum bir robotun yaptığı işte de iyileştirmeler, optimizasyonlar falan olacak ya. Oralarda biraz kilometre lazım. Biraz deneysellik lazım. Dolayısıyla orada ustalaşmak için değil ama olası senaryoların hepsinin başa gelmesi ve hepsine bir çözüm bulunmasıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla oradaki yeterlilik çizgisi bence kişinin yaptığı şeye hakim olmasıyla alakalı. Basit bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki ikimiz de aynı şeyi kullanıyoruz. Yapay zeka aracını kullanıyoruz. Yani olmaz böyle bir şey ama diyelim ki oldu. Ve ikimiz de aynı sunum hazırlıyoruz. Aynı içeriği hazırlıyoruz. Şimdi ikimize de aynı çıktıyı verdiğinde beni çok tatmin eden bir şey. Vay be şahane yaptım dediğim bir şey. Senin görsel kriterlerinde yok ya bu olmadı bayağı bir üstüne oynamam gerekiyor'yu getirebilir. Böyle bir şey. Hangi gözle baktığın ve hangi seviyeden
çizgiyi çektiğinle alakalı. Dolayısıyla bence yapay zekanın çizgisi ve yeterlilik seviyesi kullanıcının seviyesinden daha öte bir şey değil. Hangi seviyede tanımladığın önemli. Evet. Eğer hiç bilmediğin bir alanda yapay zekadan bir hizmet alıyorsa wow harika bir şey yarattı diyebilirsin. Ama felsefeyi yaladın yuttunsa ve oraya 2 tane analiz sordunsa ve saçmalıyorsa yok ya emin misin o kitapta değil şurada dediğinde pardon haklı olabilirsin duyuyorsun. Neyse oradaki yeterliliği zekaya bırakmamak yani yapay zekaya Evet. bırakmamak lazım. Tam tersinde de şeyi söylüyoruz. Yapay zeka aptal ya, beceremiyor ya. Ama benim hani bak şu bölümü kurtaracak bir lafım var. Buraya kadarkilere kızdıysa bile insanlar. Hep diyorum ki hiçbir teknoloji kullanıcısından daha akıllı olamaz. Şimdi yapay zeka da öyle. Hiçbir teknoloji, hiçbir yapay zeka aracı kullanıcısından daha akıllı olamaz. Yazdığın prompttan tut da neyle neyi kıyaslayacağını bilmeye kadar, yüklediğin Excel dosyasıyla işte istediğin sunumun kriterlerini belirlemeye, yok çözünürlük tanımından bilmem neye kadar bunu vermezsen karşında da her an hile yapmaya müsait, kaytarmaya müsait böyle bir ergen var bence. Yapay zeka daha ergenlikte gibi geliyor bana. İnşallah öyledir. Bu yayınlandığı an itibariyle geri kalmıyordur. Burada sadece şeyi söylemek istedim. Yapay zeka aslında ergenlikte doğru ama diğer teknolojiden farkı biraz şu. Yani bugüne kadarki teknolojinin olgunlaşması için birileri çalışıyordu. Biz de son tüketici olarak, kullanıcı olarak olgunlaşmasını bekliyorduk, Evet, tanık oluyorduk. Evet. Bu sefer olgunlaşma sürecinin içindeyiz. Biz de onu olgunlaştıran O tarafındayız. yüzden olgunlaşamayacak. Adam Excel'i yapmış kaç yıl önce. Ben 1000 yıldır kullanıyorum. %10'unu anca kullanıyorum. Hala. Evet, bak. Tamam mı? Şimdi yani Genius bir takım onu yapmış. Ortalamanın çok üstünde bir takım yapmış. Kalan milyonlar kullanıyor. Şimdi bu kullanıcı olarak biz bu Excel'i yapsaydık asla bu kalitede bir şey yapamazdık. Hala oraya gelemezdik. Şimdi kaç milyon kullanıcı var bilmiyorum. Kaç milyar yapay zeka kullanıcısı vardır dünyada. Hadi 1 milyar diyelim. Uyduralım ki yaklaşıktır herhalde bu rakam. Hani 1 milyarın ortalama zekasından ne bekliyoruz? Hani çok affedersiniz. Şimdi iş dünyasında şöyle bir durum var. Sürekli daha iyisini yapmalısın. İşte hedefleri hep daha yukarıya taşımalısın gibi bir beklenti var. Teknoloji de şu an yapay zeka birlikte bunu körüklüyor. Ama insanın kariyeri ve hayatı böyle hep aynı ivmeyle gitmiyor. İnişlerden çıkışlardan oluşuyor takdir edersiniz ki. O yüzden sistem bizden sürekli böyle dümdüz bir yukarıya Lineer doğru büyüme. ivme beklerken aslında inişler çıkışlar var ve bizim bazen durmaya, bazen yavaşlamaya da ihtiyacımız var. Ama işte bu ihtiyacı, bu durma ve yavaşlama iradesini nasıl göstereceğiz bu baskı altında diye soracağım. Bunları yapay zekaya sordun mu? Bana en zor kısımları bana soruyorsun. Şöyle bakıyorum. Her devirde, herkesin ömründe bir zorlanma var. Bir yenilik, bir yenilenme var. Şimdi biz 2025-26'yı yaşayan hani 21. yüzyılın ilk çeyreğini kapatmış insanlar olarak yaşadığımız şey bu teknoloji ve yapay zekanın hayatımıza girmesi. Falan kısmı. Ama bundan 100 yıl önce de sıkıntılar var. 500 yıl önce de var. Bir şey. Dolayısıyla aslında şekil ne olursa olsun, dışarıdan uyaran ne olursa olsun, yaşamda insanın kendi ritmini bulmasının bir mükellefiyeti var. Bu şu demek değil. Yani bir depresif modda ben bunu kullanmayacağım, dışarıdayım, bana ne kardeşim, ben 20 yıldır bu işi böyle yaparım, bizim şirkette olmaz böyle şey, ben robotlara inanmıyorum falan. Bu değil elbette bahsettiğim şey. Ancak bu araçları kendi kişisel kariyer hedefinle ve gelişim hedefinle paralel kullanmakla alakalı bir şey. Eğer bir hedefin yoksa, yani rotayı sen çizmezsen deliler gibi savrulma ihtimalin var ve daha tam öğrenirken öbürü bittiğinde öbürü çıkabilir ve yok olabilir bu app'ler 3 gün sonra. Kalmayabilir bile. Yani bugün hepimiz ChatGPT kullanıyoruz. 5 sene sonra ChatGPT acaba bize bugünkü ICQ gibi mi? Hani ICQ'ya nasıl bakıyorsak öyle mi gelecek? Ya da BlackBerry teknolojisi mi olacak acaba? Bilmiyorum. Ya da bugün Wow dediğimiz app'ler acaba bambaşka bir yere mi dönecek? Ne bileyim işte navigasyonlar şu an kullandığımız hani olmasa hiçbir yere gidemeyeceğiz İstanbul'da. Ama acaba 5 yıl sonra ya da bugün yeni doğan bir çocuk ehliyet aldığında zaten arabada bütün bunlar olacak ve şoför bile olmayacak. Yani dolayısıyla önce hedefi çizmek lazım. Önce amacı bulmak lazım. Sonra da teknolojiyi ona uygun kullanmak lazım. Baktın ki yoruldun. Baktın ki
çok da dert yok hayatta. Hani kaşıması da lazım ya gelişmek için bir şeyi. Bazen durmak lazım. Çünkü o platolar da bizim özümsediğimiz, bir durduğumuz, enerji topladığımız, hani bir sonraki sıçrayış için biraz bilendiğimiz, dinlendiğimiz yerler. Hiçbir gelişim lineer değil. Çünkü robotlar gibi aç kapa yapıp optimize edilmiyoruz. Yani bugünkü performansını beğenmedim, bugün seni kapayım, yarın tekrar kurayım bu programı gibi çalışmıyor. O beğenmediğim programın içindeki benim o üzüntüyü bir yaşaması lazım, başarısızlığı tatması lazım. İşte teknolojiyi daha iyi kullanan birinin terfi alıp beni bir gıcık etmesi lazım. Ya da hiçbir şey bilmeyip sırf teknoloji biliyormuş gibi duran birinin adam kendini amma iyi sattı dedirtmesi lazım falan ki ben de bir şey öğrenme ihtiyacına güdüleneyim. Bir de biz bunları böyle konuşuyoruz ya, bazen bana bunlar çok hayatın gerçekliğinden kopuk geliyor. Çünkü ben yaklaşık 15 senedir üniversitelerde diyorum ki arkadaşlar artık en basitinden İngilizce bilmiyorsanız hiçbir yetkinliğin önemi yok. Yani çok asgari de işte hani en azından yapay zeka. Şimdi arkadaşlar diyor ki hala ya da yeni işte artık gerek kalmadı, tercümeler var. Ya değil ki, o dili biz sadece konuşabilmek için öğrenin demiyorduk ki, zihin gelişsin, başka bir felsefeyi öğren diye konuşuyorduk. Dolayısıyla aslında konuştuğumuz şey toplumun çok küçük, yani %5'lik diliminin falan meselesi gibi geliyor bana. İzleyenler, yapay zekayı düşünenler, konuşanlar, meslek ne olacak, ne öğrenmeliyim diyenler haksız demiyorum. Sadece sanmayın ki hayatın yegane meselesi bu ve dünya bunun üzerine kurgulu diyorum. Bence büyük firmalar bile bununla henüz ne yapacağını, ne kadar mesleştireceğini çok stratejik olarak kestiremediler. Neden? Senin en başta sorduğun, bu bize ne yapıyor? Yani toplum olarak bunu kaldırmaya hazır mıyız? Gerçekten işimin çoğunu kolaylaştırdığında, mesaimin 6 saatinden 4'ünü aldığında kalan 4 saatte ben işe yaramaz mı hissedeceğim? Lak lak mı yapacağım? Yoksa hakikaten başka bir iş mi geliştireceğim kısmı çok muğlak olduğu için henüz çok küçük bir kesim bence buna kafa yoruyor. Ve o kesim de şey sanıyor, dünya bir yere kaçıyor ve biz geride kaldık. Yani NASA'da falan çalışmıyorsanız çok da şey etmeyin bence. Kendimizi sürekli geliştirmek zorunda mıyız? Birçok insanın zihninde, %5'in en azından zihninde bir soru ve belki bir süre daha açık kalacak bence bu. Artık kendimizi sürekli geliştirmemiz, güncellememiz gereken bir yazılım gibi görmeye başladık. Bir yazılımın tek görevi işte sürekli güncellenmek veya hızlanmak olabilir ama biz bir yazılım değiliz. İnsan olarak bazen durmaya, işte yavaşlamaya ihtiyacımız var. Elbette gelişeceğiz tabii ki ama bu her sabah güne başlarken uyanıp hissettiğimiz işte geride mi kalıyorum, bugün gelişmek için ne yapacağım kaygısıyla olmamalı. O yüzden son söz olarak da şunu sorarak kapatacağım. Bu videoyu izledikten sonra bu sekmeyi kapatabilmek için ilk adım ne olabilir? Bir adım atacak olsak ilk adım ne olurdu diye soracağım. Sanıyorum ilk adım hedef belirlemek. Artık uzun vadeli planlar yapmak ya da uzun vadeli hedefler koymak belki çok kolay değil ama kişinin yaşına ve durumuna uygun bence orta vadeli en azından bir hedef belirlemesi. O hedeften geri gelerek ara aşamalarda neler yapması gerektiğini bilmesi çok kıymetli. Çünkü teknolojide maalesef şöyle bir şey yok. 5 sene uzak durayım da 5 sene sonra aradaki farkı yakalarım gibi bir şey. Yani oradan oraya sıçrama yaşaması gerekiyor. O mümkün değil. Ama tabii ki bugün her şeyi kullanması gerekmiyor. Ya da ne bileyim yaptığı işe ya da yapmak istediği işe ilintili. Sadece kariyer hedefi de demeyelim, yaşamına uygun. Ya teknolojinin konforunu ben her zaman kullanmak istiyorum mesela. Ya da işte benim iletişimle ilgili çok yoğun iletişimi olan bir işteyim. Burayı nasıl kullanırım? Bu problemi nasıl çözerime dair bence bir hedef belirlemek gerekiyor. Yani gelişmenin bir amacı olmalı ya. Bir sorun çözmek olmalı gelişmek. Durduğum yerde olmaz bu. Yani ister kişisel gelişeyim, ister iyi oluş olsun, konu ne olursa olsun ya da organizasyonlar bize geliyor, bir problem olması lazım ki o problemi çözelim. Ya da işte sağlık. Ya zaten çok sağlıklıysan bir şeyde kazıma yani. Ne yapıyorsan devam. Şeyde de öyle. Teknoloji kullanımında ya da yapay zeka ya da bütün bu öğretiler içinde de öyle. Ya arkadaşım, senin hayatında en zorlandığın alanlar nereler? Şu anki durumda da olabilir. İşte olabilir, evde olabilir, organizasyonla ilgili, evin organizasyonu.
Bunu çözmek için hangi teknolojiden nasıl faydalanabilirsin? Faydalanabilir misin? Neyi farklı yapabilirsin? Ne öğrenebilirsin? Öbür türlüsü kocaman ve yönetebileceğimizin çok çok ötesinde bir bilgi. Ve artık şuraya da geldi biraz bence hep insanlar. Hepimiz oraya geldik. Ya bu gerçek mi ya? Dur bakalım, öyle bir şey okudum ama doğru mu bu acaba? Yani bir de o kadar çok Tabii. bilgi de var ki, o kadar döküldü ki bu duygu da şeyi de eliyor. Ya iyi bir şeyi de kaçırtıyor. Yani dolayısıyla doğru noktayı, yani ben ne bulmalıyımı bilip gidip oraya sondajlayıp onu öğrenip çıkmalı bence herkes. O yüzden belki böyle yaparsak sekmeler kapanır. Öbür türlü her duyduğum yeni bir sekme açarsa yönetmesi imkansız bir şey gibi geliyor bana. Güzel. Daha konuşacak çok sekmemiz var. O zaman bir kahve içelim mi? Hadi içelim. Yapay zekayı da gömdüysem kahveyi hak ettim.